Selam dostlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu Pixel Lab ile kesik logo yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle Pixel Lab uygulamasını açıyoruz ve buradan harf logolarını yapacağım için ben harf kesik logosu yapacağım. O yüzden harfleri girelim. Ben kanal baş harfi girdim. Şimdi şurayı öncelikle boyutunu bir değiştirelim artık. Evet, böyle yaptım. Daha sonra bunu yazdık. Evet, şimdi seçtik. Şimdilik şöyle bir kalsın. Bu arada bunun rengini ben değiştireceğim. Bunun rengini ben buradan şekil yapayım. Tamam. Ve ortalıyorum. Şimdi bu böyle bir kalsın. Buradan şekil oluşturalım ve burada üçgen bir şekillerden bunun rengini ben siyah yapayım. Tamam. Şimdi şöyle yapacağız. Tamam, bu şekilde yaptık. Şimdi ben bunu çevireceğim. %20 yapabilirim. 20 yeterli. Ve ben bunu ortalayayım. Evet, bu şekilde olabilir. Bundan bir tane daha kopyalıyoruz. Böyle, bir dakika. Bunu kopyala. Şimdi bunu buradan çevireceğim. Aynen böyle. Şimdi bir yastıkını kopyalayalım. Yastıkını kopyaladım ve buraya ekledim. Şimdi şöyle yapalım bunda. Bunu şimdi üstte çıkarıyorum. Ve buradan pozisyonunu 5 olarak ayarlıyorum. Evet, bu şekilde ayarladım. Daha sonra bunu bununla birleştiriyoruz. Bunu da bununla birleştiriyoruz. Tamamdır dostlarım. Aynen bu şekilde birleştirmemizi yaptık. Şimdi geri alalım şunu bir. Tamam. Öncelikle bu harften başlayalım. Bunu arkadaki en alttakini gizledim. Şimdilik bir kenarda dursun. Şimdi tekrar şekil oluşturuyoruz. Evet, bu şekil tamam. Bunu büyütüyoruz ve bunu ayarını ben buradan 20'ye getiriyorum. Eksi 20'ye tamam. Bu şekilde yaptıktan sonra buna oturtmamız lazım dostlarım. Buna 5 gidelim ya da evet dostlarım, tam oturdu. Şimdi ben bunu bununla birleştireyim. Tamamdır. Ve şöyle yapalım. Aynen bu şekil tamam. Bu burada kalsın. Sabitleyelim bunu. Daha sonra bunu ortaya çıkaralım. Şimdi sıra bunda. Aynı işlemi buna da yapacağız. Bunu da bu şekilde bırakıyorum. Böyle yapıyorum. Ve bunu da eksi 20'ye getiriyorum. Buradan pozisyondan uyumlu olmasını çalışacağım.
Biraz daha gidebilir. Yeterli gibi. Evet, tam oturdu. Şimdi bunu da aynı şekil bunu yapıyorum. Kontrol edelim nasıl olmuş. Evet dostlarım, gördüğünüz gibi hiçbir hata olmadan sorunsuz bir şekilde ayırdık. Şimdi bunları uzaklaştıracağız. Şuradan ayarlayalım bir dakika. Neredeydi? Pozisyondan 15. Şöyle bir dakika. Böyle uzaklaştırayım. Bunu da şöyle bir gidelim. Ya da şöyle. Tamam, bu şekilde olabilir. Bu şekil kalsın, tamam. Şimdi şu siyahlıkları bir silelim şuradan. Bunu buraya. Tamam. Bunu da şuraya. Şimdi doku ekleyeceğimiz için bunları yapmazsak doku ekleyemiyoruz. Hatalı oluyor yani, eklesek bile. Bence böyle yeter şimdilik. Bunu biraz şunu aşağı çekelim. 5 kadar. Tamamdır, yeterlidir bu kadar bence. Aynen bu şekilde yaptık. Şimdi bunlar böyle bir kalsın. Sabitleyelim hatta. Böyle bir dakika. Bunları böyle yaptık. Şimdi şunu kapatalım. Buradan metin ekliyoruz tekrardan. Ve ben bunu yazayım. Bunu da şu yastıkını kullanacağım. Bunu 20'ye getiriyoruz. Neredeydi? Eğimlik olması lazım. Evet, buradaymış. Evet. Tamam, buna geçirelim. Evet, bu şekilde eğimini de ayarladık. Doğru bir şekilde. Aslında ben birleşik yazayım ya bunları. Ayrı ayrı yazmayı. Şöyle yapayım. Harfin yerine yazalım. Bu şekilde olur, tamam. Daha sonra ben buradan şunun ayarını ayarlayacağım. Aynen, benim de kastettiğim buydu. 74 yapabilirim. Buna oturtmak kaldı. Tamam, böyle olsun. Ortalayabiliriz. Tamamdır, tamam. Ya da az daha açalım hatta. Tam yerini bulsun. Şöyle 80'de bırakalım bence. Tamam. Daha sonra şuradan tam ortaya, pozisyondan biraz yukarı doğru. Evet dostlarım, aynen bu şekilde yaptık. Şunu az daha çok az bir yukarı daha yapalım da. Ha, tamam.
Şimdi bunları bir birleştirelim. Son olarak dokumuzu ekleyelim. Dokumuz aynen bu şekilde. Evet, ben bu ayarda bırakacağım. Şimdi bunu ayarlamaya geldi sıra. Buna ben gölge efekti vereyim. Böyle kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Evet, bu şekilde olabilir. Bundan da verelim. 361'ye geçiyoruz. Neyse 359 olur. Öyle yaptık. Biraz parlaklık verdik. Tamam, bu şekilde olsun. 3 boyutlu yapacak, nasıl oluyor? Ben 3 şeklinde hafif 3 boyut vereyim. Evet dostlarım, logomuz aynen bu şekildeydi. Bence gayet güzel oldu. Elmas kaplamalı kesik yazı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.